Merhaba değerli izleyiciler. Pilot dalga teorisine kuantum teorisinin nedensel yorumu ile devam edeceğiz. Genellikle Bohr mekaniği veya gizli değişken teorisi olarak bilinen kuantum teorisinin nedensel yorumu, kuantum mekaniğine farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Dalga fonksiyonunun olasılıkları tahmin etmek için matematiksel bir araç olarak görüldüğü standart Kopenhag yorumunun aksine, Bohr mekaniği dalga fonksiyonunu çok boyutlu bir yapılandırma uzayında var olan nesnel olarak gerçek bir alan şeklinde ele alır. Bu dalga fonksiyonu bu uzayda iyi tanımlanmış koordinatlara ve hızlara sahip olan ve teorinin ilkelerine göre deterministik olarak evrimleşen bir parçacıkla birleştirilir. Bohr mekaniğinde parçacık yalnızca klasik potansiyel Vr tarafından değil, aynı zamanda ek bir kuantum potansiyeli Qr tarafından da etkilenir. Bu kuantum potansiyeli dalga fonksiyonunun kendisinden kaynaklanır ve parçacığı belirli yörüngeler boyunca yönlendirir. Parçacığın hızı dalga fonksiyonunun fazının gradyanından yani değişiminden türetilebilir. Ve parçacığın hareketinin dış kuvvetler veya parçacıktan gelen geriye dönük etkiler tarafından değil, altta yatan dalga fonksiyonu tarafından belirlendiği fikrini özetler. Bohr mekaniğindeki dalga fonksiyonu hem genlik hem de faz bileşenlerini içeren karmaşık değerli bir fonksiyondur. Dalga fonksiyonunun faz bileşeni parçacığın yörüngesini ve hızını belirler. Dalga fonksiyonu gerçek değerli olduğunda faz sabittir ve sıfır eğime ve dolayısıyla hareketsizliğe yol açar. Bohr mekaniğinin bu yönü geleneksel kuantum teorisinin standart yorumu ile aynı fiziksel öngörüleri sağladığı ancak dalga fonksiyonu çöküşü, dekoherans veya sorunlu ölçüm süreci gibi kavramlara dayanmadığı için özellikle önem arz etmektedir. Bohr mekaniğinin dikkate değer özelliklerinden biri Heisenberg belirsizlik ilkesini ele alış biçimidir. Bu çerçevede belirsizlik ilkesi doğanın temel bir sınırlaması olarak değil, sistem hakkındaki bilgimizin bir yansıması olarak görülür. Teori parçacıklar için iyi tanımlanmış yörüngelere izin verir. Bu standart kuantum mekaniğindeki parçacık davranışının olasılıksal doğasıyla çelişmektedir. Teori doğası gereği yerel olmayan çok boyutlu bir yapılandırma uzayında tanımlanır. Bu yerel olmama durumu yapılandırma alanının gözlemlediğimiz 3 boyutlu alan değil, sistemin tüm olası yapılandırmalarını kapsayan daha yüksek boyutlu bir alan olması gerçeğinin doğrudan bir sonucudur. Bu yerel olmama durumu, yerel olma durumunun görelilik gereksinimleriyle çelişiyor gibi göründüğü için bir tartışma konusu meydana getirmiştir. Bohr mekaniğinin diğer bir kritik yönü, parçacıkların olası yörüngelerini belirlemek için dalga fonksiyonu içindeki başlangıç koşullarına güvenmesidir. Ancak bu başlangıç koşulları kontrol edilemezdir ve bu da teorinin deterministik doğası hakkında sorular ortaya çıkarır. Buna rağmen sistemin deterministik evrimi dalga fonksiyonunun kendisi tarafından yönetilir ve parçacıklar bu fonksiyon üzerinde herhangi bir geriye dönük etki uygulamaz. Bohr mekaniğinde Schrödinger denklemi dalga fonksiyonunun evrimini yönettiği için önemli bir rol oynamaktadır. Daha da önemlisi denklemin hiçbir kaynağı yoktur. Yani alan parçacıkların durumundan doğrudan etkilenmez. Bu teorinin sistem dinamiklerini belirlemede dalga fonksiyonunun önceliğine yaptığı vurguyla uyumlu hale gelmektedir. Süreklilik denklemi Bohr mekaniğinin diğer bir temel bileşenidir. Teorinin bağlamında yoğunluk akımı temsil edilir. Bu akım parçacığın hızıyla orantılıdır ve akım yoğunluğunun uzayda nasıl evrimleştiğini anlamak için bize bir yol sağlar. 1970'lerde ilk olarak Healy, Dabney ve Philippidis gibi araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen Bohmian mekaniğin hesaplamalı simülasyonları, nedensel yorumlamanın pratik çıkarımlarını göstermede çığır açıcı bir gelişmeydi. Bu simülasyonlar teorinin geleneksel kuantum mekaniğinin sonuçlarının nasıl yeniden üretilebileceğine dair somut örnekler sunarken daha net bir ontolojik çerçeve ortaya çıkarmıştır. Bohmian mekaniğin bu ayrıntılı incelemesi kuantum mekaniğinin deterministik ve ontolojik olarak net bir yorumunu sağlamadaki güçlü yönlerini ortaya koyar. Ancak teorinin yerel olmayışı ve yapılandırma alanının karmaşık doğası daha fazla araştırmaya gereksinim duymaktadır.
Şimdi iki boyutlu bir kuantum sisteminde Bohmian mekaniğine göre hız ifadelerinin analizi ve türetilmesine geçelim. Bir göletin yüzeyinde yüzen küçük bir tekne gibi iki boyutlu bir uzayda hareket eden bir parçacığı izlediğinizi hayal edin. Kuantum mekaniğinde sadece tekneyi yani parçacığı takip etmeyiz. Aynı zamanda dalga fonksiyonu adı verilen bir şeyi temsil eden göletin yüzeyindeki dalgalara da dikkat ederiz. Şimdi bu dalga fonksiyonu önem arz etmektedir. Parçacığın nerede olabileceği ve nasıl hareket ettiği dahil olmak üzere sistem hakkında tüm bilgileri taşır. Dalga fonksiyonunu iki şeyin birleşimi olarak düşünebilirsiniz. Dalgaların genliği ve bu dalgaların hareket ettiği yön ve hız. Yani bunu da faz olarak çıkartabiliyoruz. Faz üzerinden çıkartabiliyoruz. Dalga fonksiyonu normal 3 boyutlu dünyamızdan daha karmaşık olabilecek bir uzayda yaşayan matematiksel bir varlık olarak modellenebilir. Ancak basitleştirmek amacıyla daha önce bahsettiğimiz gölet gibi sadece 2 boyutta düşünelim. Dalga fonksiyonu bize parçacığı belirli bir yerde bulma olasılığımızı ve parçacığın nasıl hareket ettiğini söyler. İşler burada daha ilginç bir hal almaktadır. Parçacığımızın nasıl göletteki teknenin hareketi ile rastgele değil, dalgaların kendisi tarafından yönlendirildiğini araştıralım. Özellikle teknenin hareket ettiği yön ve hız dalganın fazının eğimine bağlıdır. Yani değişimine. Dalga fonksiyonunu göletteki bir dizi tepe ve vadi olarak düşünebiliriz. Tekne doğal olarak tepenin en dik olduğu yöne doğru hareket eder. Kuantum terimleriyle tepe ne kadar dikse parçacık o yönde o kadar hızlı hareket eder. Bu dalga hareketi daha ayrıntılı olarak incelendiğinde dalga fonksiyonunun iki bölüm olduğunu gözlemleriz. Birincisi dalganın genliği, yani yüksekliğini tanımlayan bir bölüm. Diğeri de hızını yani fazını söyleyen bir bölüm. Temel fikir parçacığın hızının dalga fonksiyonunun fazının gölette hareket ettikçe ne kadar hızı değiştiğine göre belirlenmesidir. Gerçek dünyada bu dalga fonksiyonunun fazının nasıl değiştiğini biliyorsanız parçacığın tam olarak nasıl hareket edeceğini tahmin edebileceğimiz anlamına gelir. Bu tahmin deterministiktir. Yani parçacığın gelecekteki hareketi herhangi bir zamanda dalga fonksiyonu tarafından tamamen belirlenir. Kuantum dünyasının bu kısmında rastgelelik yoktur. Sanki tekne etrafındaki dalgalara dayanarak her zaman tam olarak nereye gideceğinizi biliyormuş gibidir. Bunu düşünmenin bir başka yolu da dalga fonksiyonunu iki parçaya ayırmaktır. Biri tamamen gerçek, yani gölet üzerindeki görünür dalgalar gibi, diğeri de hayali suyun altındaki gizli bir akıntı gibi. Teknenin hareketi daha sonra bu iki parçanın birlikte çalışmasına bağlıdır. Bu iki parçanın birleşimi teknenin her zaman genel dalga örüntüsü tarafından dikte edilen bir yönde hareket ettiği bir durum ortaya çıkarır. Esasında dalga fonksiyonu parçacığa nereye gideceğini söyleyen ana kontrolcü gibidir. Sadece parçacığın nerede olabileceği değil, aynı zamanda nasıl hareket ettiği de önemlidir. Fazın değişimi, gradyanı ne kadar dik olursa parçacık o kadar hızlı hareket eder. Şimdi de eliptik potansiyel içinde Gauss dalga paketiyle temsil edilen bir parçacığın dinamiklerini inceleyelim. Özellikle eliptik bir potansiyelde Gauss dalga paketiyle tanımlanan bir parçacığa odaklanacak kuantum dinamiklerinin bir simülasyonunu ana hatlarıyla açıklayacağız. Bu kurulum parçacığın karmaşık bir potansiyel manzarasındaki hareketini göstermek için kuantum mekaniğinden, klasik dinamiklerden ve sayısal analizden temel prensipleri kullanır. Bir Gauss dalga paketi kuantum parçacığı için başlangıç koşulu olarak hizmet eder. Yerelleştirilmiş olasılık yoğunluğu ile karakterize edilen bu paket, parçacığın merkeze yakın bulunma olasılığının en yüksek olduğunu ve uzaklaştıkça olasılığın hızla azaldığını gösterir. Bu bağlamda dalga paketi belirli sınırlarda klasik mekaniğe benzeyen hem konum hem de hız dağılımlarına sahip klasik bir parçacığın kuantum temsili olarak işlev görür. Eliptik potansiyel parçacığın çerçevesini tanımlar. Potansiyeldeki düzgün, sürekli değişim ve simetri parçacık üzerindeki harmonik benzeri kuvvetlere yol açarak hareketini iki boyutlu bir uzayda sınırlamaktadır. Pilot dalga teorisi olarak da bilinen kuantum mekaniğinin de Broglie-Bohm yorumuna atıfta bulunarak bu modellemeyi yapalım. Bu çerçeveye göre bir parçacığın yörüngesi Schrödinger denklemine göre evrimleşen dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilir.
Bu görüşe göre parçacığın her zaman iyi tanımlanmış bir konumu ve hızı vardır. Bu ölçüme kadar olasılıksal açıklamalara dayanan geleneksel Kopenhag yorumunun aksinedir. Buradaki temel özellik parçacığın dinamiklerinin hem klasik kuvvetlerden, eliptik potansiyelden türetilen hem de kuantum kuvvetlerinden, dalga fonksiyonundan kaynaklanan kuvvetlerden etkilenmesidir. Bu kuvvetler arasındaki etkileşim genellikle potansiyelin harmonik bileşenlerinden ortaya çıkan karmaşık desenlere benzeyen yörüngelere yol açar. Uygulamada Schrödinger denklemini bu tür sistemlerde analitik olarak çözmek, özellikle eliptik potansiyelin getirdiği doğrusal olmayanlıklarla mümkün görünmemektedir. Bu nedenle çizgiler yöntemi ve spektral ayrıklaştırma teknikleri gibi yöntemleri kullanan sayısal yaklaşımlar benimsenir. Sınırlı ağ boyutu sayısal hatalara yol açsa da enterpolasyon fonksiyonu kararlılığın ve doğruluğun sağlanmasında temel teşkil eder. Hızın hesaplanmasındaki kararsızlık dalga fonksiyonunun uzaysal türevlerinin ayrıklaştırılmasından kaynaklanır. Hız alanı dalga fonksiyonunun uzaysal türevi ile dalga fonksiyonunun kendisi arasındaki oranın sanal kısmını içeren dalga fonksiyonunun fazından türetilir. Bu türevleri hesaplamadaki herhangi bir sayısal hata, özellikle ağ çözünürlüğü kaba olduğunda istikrarsızlıklara, kararsızlıklara neden olabilir. Ve hız alanındaki ayarlamalar bu yanlışlıkları azaltmaya yardımcı olur. Sayısal türevleri hesaplamak için yüksek dereceli sonlu fark yöntemi olan 5 nokta fark formülü kullanılabilir. Bu teknik kuantum sistemlerinde veya diferansiyel denklemlerin parçacıkların veya alanların hareketini yönettiği herhangi bir simülasyonda hızları tahmin etmek açısından önemlidir. Hız hesaplaması bağlamında bu yöntem yakın noktalardaki fonksiyon değerlerini kullanarak belirli bir noktadaki bir fonksiyonun türevini yaklaşık olarak hesaplamaya çalışır. Kullanılan formül seriden daha fazla terim ekleyerek daha yüksek bir doğruluk derecesi sağlayan Taylor serisi genişlemesinden türetilmiştir. Bu yöntem daha fazla noktayı dahil ederek kesme hatalarını azaltır ve türevin tahmininin hassasiyetini artırır. Enterpolasyon hatası bir sistemdeki hız veya enerji gibi hesaplanan niceliklerin doğruluğunu doğrudan etkilediği için sayısal yöntemlerde de dikkate alınmalıdır. Ve enterpolasyon hatası altta yatan fonksiyonun düzgünlüğüne ve kullanılan enterpolasyon yöntemine bağlıdır. Düzgün fonksiyonlar için 5 nokta fark formülü gibi daha yüksek dereceli yöntemler bu hatayı azaltır. Ayrıca Richardson ekstrapolasyonu birden fazla adım boyutunda sonuçları hesaba katarak sayısal ayrıklaştırmanın doğruluğunu arttırmak için kullanılan bir diğer tekniktir. Izgara aralığını yinelemeli olarak iyileştirerek ve sonuçları birleştirerek Richardson ekstrapolasyonu hatayı etkili bir şekilde daha düşük bir dereceye indirebilir. Bu yaklaşım komşu hızların ortalamasını alarak hız tahmininin güvenilirliğini artırır ve bu da yerel dalgalanmaların etkisini en aza indirir. Özellikle yerel türevlere dayalı olarak belirlenen davranışa en iyi uyanı seçerek bitişik noktalardaki hızlarla karşılaştırır. Bu simülasyonun fiziksel doğruluğunu sağlamak için çok önemlidir. Çünkü hız alanı düzgün ve kuantum dalga fonksiyonunun evrimiyle tutarlı olmalıdır. Şimdi de kuantum mekaniğinde dalga parçacık ikiliğini canlı bir şekilde gösteren temel bir örnek olan ünlü çift yarık deneyine odaklanalım. Simülasyon tabanlı bir yaklaşımı benimseyerek açıklamamız bu kuantum fenomeninden ortaya çıkan dalga fonksiyonlarını, parçacık yörüngelerini ve girişim desenlerini görselleştirmek ve analiz etmek için modern hesaplama tekniklerini entegre eder. Dalga parçacık ikiliği elektronlar veya fotonlar gibi kuantum varlıklarının deneysel koşullara bağlı olarak hem parçacık benzeri hem de dalga benzeri davranış sergilemesine atıfta bulunur. Klasik görüşte parçacıklar bir yarıktan veya diğerinden geçmeli ve bir algılama ekranında iki farklı küme üretmelidir. Ancak parçacıkların kuantum mekaniksel doğasını düşündüğümüzde yarıklarla karşılaştıklarında davranışları dalga benzeridir. Bu dalgalar her iki yarıktan kırınarak karşı tarafa üst üste binen dalga cepheleri oluşturur. Bu dalgaların girişimleri tespit ekranında dönüşümlü parlak ve karanlık saçakların karakteristik bir desenini üretir. Bunlar sırasıyla yapıcı ve yıkıcı girişim bölgelerine karşılık gelir. Bu fenomen belirli bir bölgede bir parçacığı bulma olasılığını tanımlayan dalga fonksiyonları aracılığıyla görselleştirilebilir. Dalga fonksiyonunun kare modülü parçacığın konumunun olasılık yoğunluğunu verir. Çift yarık deneyi durumunda girişim deseni
bu olasılık dağılımından ortaya çıkar ve parçacığı tespit etme olasılığının yüksek ve düşük olduğu bölgeleri gösterir. İncelediğimiz simülasyonda dalga fonksiyonunun evrimini modellemek için zamana bağlı Schrödinger denklemi çözülmüştür. Sonuçlar hız alanı kuantum potansiyelinden türetilen ve bu hız alanı tarafından belirlenen parçacıkların yörüngelerini ve dalga fonksiyonunun yoğunluğunu gösterir. Grafiksel çıktı zaman içinde oluşan girişim desenini canlı bir şekilde göstererek bireysel parçacık yörüngelerinin genel kuantum olasılık dağılımına nasıl katkıda bulunduğunu da açıklamaktadır. Bu simülasyonda dalga fonksiyonu zamana bağlı Schrödinger denklemine göre zaman içerisinde evrimleşmektedir. Farklı parçacıklarla ilişkilendirilen renkler yörüngelerini ayırt etmek için kullanılırken sarıdan yeşile kadar olan renklerin bir karışımı parçacık dinamiklerinin sezgisel bir görsel temsilini sağlar. Simülasyonun bu sayısal hassasiyeti ızgaranın çözünürlüğü ve sayısal entegrasyon yöntemlerinin seçimi tarafından yönetilmektedir. Ayrıklaştırılmış bir ızgarada zamana bağlı Schrödinger denklemi çözülerek simülasyon uzay ve zamandaki her noktadaki dalga fonksiyonu değerlerini hesaplar ve düzgün yörüngeler sağlamak için gerektiğinde ızgara noktaları arasında interpole eder. Simülasyon parçacıkların kuantum mekaniksel doğasına, özellikle de dalga fonksiyonundan hesaplanan bireysel yörüngelerin toplu olarak bir girişim desenini ortaya çıkarmasına nasıl yol açabileceğine dair önemli öngörülerde bulunur. Klasik mekanikte parçacıkların yörüngeleri belirli olurdu ve hiçbir girişim deseni ortaya çıkmazdı. Ancak kuantum durumunda dalga fonksiyonu parçacıkların davranışını yönetir ve klasik olmayan sonuçlara yol açar. Yapıcı girişim her iki yarıktan gelen dalga tepelerinin birleştiği yerde meydana gelir ve algılama ekranında parlak saçaklara yol açarken yıkıcı girişim bir tepenin bir çukurla birleştiği yerde meydana gelir ve karanlık bölgelere yol açar. Simülasyonda parçacık yörüngeleri kuantum potansiyeline ve dalga fonksiyonundan türetilen hız alanına göre belirlenmiştir. De Broglie-Bohm yorumunda dalga fonksiyonu parçacıkların hareketini etkiler ve girişim deseni dalga fonksiyonunun ve parçacıkları yönlendiren kuantum potansiyelinin birleşik etkisinden kaynaklanır. Kütle parametresi parçacığın kuantum davranışını doğrudan etkilemektedir ve dalga fonksiyonunun nasıl yayıldığını da belirler. Her parçacık animasyonda bir nokta olarak temsil edilir ve yörüngeleri zaman içinde konumlarının sürekli evrimini gösteren düzgün eğrilere birleştirilir. Grafik animasyonu simülasyon ilerledikçe dalga fonksiyonunun ve parçacık davranışının dinamik bir görselleştirilmesini sağlayan bir dizi zaman adımından oluşturulmuştur. Bu analizden birkaç önemli nokta ortaya çıkmaktadır. Simülasyon, dalga parçacık ikiliğini etkili bir şekilde göstererek parçacıkların ayrı varlıklar, yani iyi tanımlanmış konumlara sahip olarak ele alınmasına rağmen davranışlarının hala altta yatan dalga fonksiyonu tarafından yönetildiğini ve bir girişim deseninin oluşmasına yol açtığını gösterir. Bu çerçevede parçacıklar deterministik yollar izler, ancak hareketleri dalga fonksiyonundan türetilen kuantum potansiyelinden etkilenir. Bu simülasyon birden fazla parçacığın yollarını göstererek girişim saçaklarının oluşumuna yol açan kolektif davranışı ortaya çıkarır. Bu her parçacığın farklı bir yol izlemesine rağmen altta yatan dalga fonksiyonunun algılama ekranındaki parçacıkların dağılımını yönettiği gerçeğini vurgular. Bohmian yörüngelerin kullanımı deneye ilişkin deterministik bir bakış açısı sunarken kullanılan sayısal yöntemler dalga fonksiyonunun ve parçacık dinamiklerinin doğru hesaplanmasını sağlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.